Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Paul McCartney'e ait eğitim serisinin ikinci bölümü parayla olan ilişkinizi dönüştürmek kısmından devam edeceğiz. Bu içerik türünden devam etmem gerekiyor mu? Bununla ilgili bilgileri ve geri dönüşlerinizi bana yorumlarda yaparsanız sevinirim. Ona göre eğitim serisinin tamamını Türkçe çeviri olarak paylaşacağım sizinle. O zaman başlayalım. İyi dinlemeler. Para, yeryüzündeki en duygusal konulardan biridir. Hatta pek çok insan arkadaşlarıyla seks hayatının en mahrem detaylarını, finansal durumunun detaylarından daha rahat paylaşır. Ancak paranın amacı, ürün ve hizmetlerin pürüzsüzce takas edilmesine imkan sağlamaktan başka bir şey değildir. Öyleyse paraya duygusal gücünü veren nedir? Bu sorunun cevabı biziz. Ve bunu yapmamızın bir yolu da o metal ya da kağıt parçalarına, hatta bir kağıt parçası üzerindeki rakamlara yüklediğimiz anlamdır. Bazen bunu çek, telefon faturam ya da bu beşlik banknot öyle mi örneklerinde olduğu gibi kelime anlamıyla yaparız. Böylece o banknotu kaybettiğimiz zaman zihnimizde öğlen yemeğimizi de kaybetmiş oluruz. Çoğu zaman anlam da çok mecazidir. Para seçme özgürlüğüdür ya da para sevginin belli edilmiş halidir ve hatta para bütün kötülüklerin anasıdır. Bunun bu kadar önemli olmasının nedeni şudur. Paraya yüklediğiniz anlam onu ya size doğru çekmekte ya sizden uzağa itmektedir. Parayla kötü bir ilişkiniz varken zengin bir hayat yaşamaya çalışmak, bir ayağınız gaz pedalında, diğeri frendeyken araba kullanmaya çalışmak gibidir. Arada sırada ilerleme kaydedebilirsiniz. Ama ne kadar zorlarsanız zorlayın, sonunda asla bir yere varmış gibi görünmezsiniz. Paraya sahip olmayı zorlaştırdığını düşündüğünüz her şeyi bir kenara bırakmaya başlamak için bu fikrin nereden kaynaklandığını daha yakından bakacağız. İlkel bir takas biçimi olarak deniz kabuklarının değiş tokuş edildiği binlerce yıl öncesiyle başlayalım. İnsanlar yiyecek veya işçiliğin karşılığını deniz kabuklarıyla ödüyordu. Sonra Mezopotamya madenlerinde işçiler ücretlerini tuz ya da salürum olarak alır ve tuzu ürün ve hizmetle takas ederdi. Bir maaş için çalışma fikrinin kökeni budur aslında. Ama ticaret karmaşıklaştıkça deniz kabukları ya da tuz gibi ticari malların kullanımının yerine değerli metallerin kullanımı almaya başladı. Ve ticaret merkezileşince kıymetli metallerin doğrudan takası yerine çeklerin kullanımına bıraktı. Bozuk paralar resmen onaylanan ilk çeklerdi. Çok geçmeden kıymetli metallerle takas edilebilecek kağıt parçaları da kullanılmaya başladı. Hatta para birimi olan sterlin adını birkaç yüzyıl önce bir pound ağırlığında som gümüşle takas edilebilmesinden alır. 19. yüzyılın sonlarında altın, standardı adı verilen evrensel ve sabit bir değer birimine olanak sağlayan uluslararası bir sistem kuruldu. Son olarak 1940'larda dünyadaki hükümetler altın standardı sistemini terk etmeye karar verdi. Takas vaatlerinin yerini güven makbuzlarına bıraktı. Piyasanın altın rezervleri olsun ya da olmasın, makbuzu basan hükümetin onu desteklemeye devam edeceğine duyduğu güven, bu anlamda paranın doğuştan gelen ya da özünde barındırdığı hiçbir değeri yoktur. İster euro, ister yen, ister dolar, ister sterlin biçiminde olsun, paranın değeri artık tamamen biz ve diğerlerinin ona verdiği değere dayalı. O zaman para gerçekten nedir? Biz onu ne yaparsak odur. Şimdi ilk egzersizimiz için sizden bir kağıt kalem almanızı istiyorum. Paranın anlamı egzersizi için az sonra vereceğim 12 cümleyi doldurmanızı rica ediyorum. 1. Parası olan insanlar nokta noktadır. Buraya ne gelmeli? 2. Para insanları nokta nokta kılar. 3. Daha fazla param olabilirdi eğer nokta nokta olsaydı. 4. Anne babam her zaman paranın nokta nokta olduğunu düşünürdü. 5. Para nokta noktaya sebep olur. 6. Korkarım daha fazla param olsaydı nokta nokta. Para nokta nokta. 8. Daha fazla paramın olması için nokta nokta. 9. Bence para nokta nokta. 10. Gerçekten zengin olsaydım nokta nokta. 11. Parayla ilgili en büyük korkum nokta nokta. 12. Para nokta nokta.
Parayla ilgili bilinçaltınızda sizi engellemesi mümkün olabilecek inançlarınızı size tartışmasız gerçek görünseler bile daire içine alın. Bu egzersizi en azından önümüzdeki bir hafta boyunca her gün tekrarlayın. Daha derinlerdeki bazı programların yüzeye çıkmasını biraz daha uzun sürebileceğini göreceksiniz. Bu egzersizle ne keşfettiniz? Parayla ilgili inançlarınız ve çalışmalarınız fakirliğe programlanmış bir insana mı ait yoksa zenginliğe programlanmış bir insana mı? Parayla ilgili inançlarınız hakkında farkındalığımızı arttırarak parayla baş etmedeki pek çok duygu ve davranışımıza anlam verebilir ve onları değiştirerek paranın hayatımız üzerindeki duygusal etkisini de değiştirebiliriz. Sonuçta hayatımızın yarısını seçme özgürlüğü için mi yoksa bütün kötülüklerin anası için mi çalışarak geçirmek istiyoruz? İnsanların sahip olduğu ve onların hayatlarında parasal bolluk yaratmaktan alıkoyan en yaygın inançlardan bazılarını şimdi sizlere okuyacağım. Para yozlaştırır. Toplumumuzda zenginliğe karşı doğuştan gelen ve büyük kısmı paranın insanlığı yozlaştırdığı yönündeki üzeri örtülü varsayıma dayalı bir güvensizlik söz konusudur. Ama işin aslı para yozlaştırmaz, açığa çıkarır. Pek çok harika insan parasıyla olumlu şeyler yapmaktadır. Siz neden onlardan biri olmayasınız? Bir diğer yanlış inanç, ortada yeterince para yok ki. Para sıfır toplamlı bir oyun değildir. Sonsuz bir oyundur ve ne kadar çok insanı oynarsa o kadar çok para el değiştirir. Para harcadığınızı ve sadece istiflemediğinizi varsayarsak, ne kadar çok paranız olursa sistemde o kadar çok para dolaşmasına neden olursunuz. Bu anlamda zenginleştikçe diğerlerini de zenginleştirmiş olursunuz. Kaybetmekten korkacağım için para kazanmak istemiyorum. Bu tıpkı daha sonra tuvalette üstüne sifon çekmek zorunda kalacağım için iyi bir yemek yemeyi istemiyorum demekten daha anlamlı değil. Paranın amacı onu sonsuza dek saklamak değil, kullanmaktır. Ve para kazanmanın sizinle birazdan paylaşacağım sırlarını öğrenince düşünme kapasitesine sahip olduğunuz sürece daha fazla para kazanma becerisine de sahip olduğunuzu fark edeceksiniz. Parayla ilgili kendi sınırlayıcı inançlarınızı sorgulamak için Patrick Caramel'in Para Özgürlüğü adlı kitabından uyarlanan şu basit egzersizi yapmanızı istiyorum. Ne olması ve ne olmaması gerektiği konusunda kültürel olarak dayatılan inançlarımızın hepsi ortadan kaldırıldığında paranın sadece hayatımızı kolaylaştırmak ve amaçlarımıza daha hızlı ulaşmak için bir araç olduğu fikrine dayanıyor. Bu yüzden para konusunda doğru olan şeyler diğer araçlar için de doğru olmalı. Para hakkında bir önceki egzersizde açığa çıkardığınız olumsuz görünen bütün inançların listesini yapın. Listenizdeki bütün cümlelerde para sözcüğünün yerine kürek sözcüğünü koyun. Cümleler hala anlamlı mı ya da duygusal bir önem taşımıyor mu? Dikkat edin. Örneğin, kürek sevgisi bütün kötülüklerin anasıdır. Kürek ağaçta yetişmiyor. Babamın hiç sahip olmadığı kadar çok küreğim olduğu için kendimi suçlu hissediyorum. Unutmayın ki buradaki amaç bu düşüncelerin duygusal acıtıcılığını gidermek. Onlara gerçekten inanıp inanmadığınızın bir önemi yok. Parayla ilgili bütün bu düşünceler nereden geliyor? Doğduğumuzda beynimiz tertemiz bir yazı tahtası gibidir. Vücudumuzun genetik olarak neredeyse doğum anında itibaren yapabilmeye programlandığı bazı şeyler vardır. En temel hareketler, iletişim ve kendi kendini iyileştirme. Ancak dünya hakkında neye inanmayı seçtiğimiz konusunda zihinlerimiz kapana kısılır. Bir çocuk 7 yaşına kadar kendi yargısına ya da akıl yürütmesine bel bağlayacak kadar bilgi sahibi değildir. Eleştirel beceri yargılama, analiz etme, eleştirme ve en önemlisi karşılaştırma becerisidir. Çocukların Noel Baba'ya ve perilere, geometri ve paraya inandıkları kadar kolay inanabilmelerinin nedeni bu eleştirel beceriyi henüz geliştirmemiş olmalarıdır. Zihnimizin kontrolü ele geçirene kadar dünya ve kendimiz hakkındaki inançlarımız hayatımızın ilk yıllarında aldığımız sürekli mesajlardan gelir. Bize özellikle duygusal yoğunluk anlarında tekrar tekrar söylenen şeyler üzerimizde en güçlü etkiye sahip olur. Hatta bir duygusal yoğunluk anında söylenen her şey hipnotik telkinin gücüyle sabittir. Para kazanmak için çok çalışmamız gerektiğine inanıyorsanız sadece çok fazla çaba gerektirecek türde işlere yönelirsiniz. Herkesin sizi yolma peşinde olduğuna inanırsanız bilmeden bunu yapacak insanları bulursunuz.
Büyük bir zenginliği hak ettiğinizi düşünürseniz zihniniz bunu yaratacak fırsatları ayıklayıp seçer. Hipnozun hayatınızı değiştirme konusunda bu kadar güçlü bir araç olmasının nedenlerinden biri budur. Beyninizin eski programlarının depolandığı kısmına doğrudan ulaşmanızı ve zihninize zenginlik için yeniden programlamanıza imkan sağlar. Finansal açıdan kendimizi sabote etmeye son vermek. Pek çoğumuz daha fazla para sahibi olmanın hayatımızda ne anlama geleceği konusunda karışık olumlu ve olumsuz inançlara sahip olmuşuzdur. Bu inançlar kendimize ne kadar para sahibi olma hakkı tanıdığımızı da etkiler. Örneğin şu cümleleri duyduğunuz zaman nasıl tepki veriyorsunuz? Parayı hak ediyorum. Para bana kolayca gelebilir. Ortada gereğinden fazla para dolaşıyor. Zengin olmak benim için sorun değil. Bu cümleleri dinler ve kendi kendinize söylerken gökyüzü mavi derken hissettiğiniz kadar bariz ve gerçek bir rahatlık hissediyorsanız büyük ihtimalle şu anda oldukça zengin bir hayat sürüyorsunuz. Cümleler size rahatsız edici, gerçek dışı hatta kabul edilmez geldiyse bir ömürlük zenginlik ve özgürlük yolundaki gerçek engellerinizden birini açığa çıkardığınız demektir. Çocukken size para hakkındaki yukarıdaki ifadelere zıt düşen neler söylendi? Danışanlarımın çoğu bu soruya şöyle cevaplar verdi. Senden hiçbir şey olmaz. Kendinden utanmalısın. Neden hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun? İyi ki güzelsin. Çünkü tek başına hiçbir şey başaracak kadar akıllı değilsin. İnsanların kendilerini zenginlikten uzak tutmak için kullandıkları uzun bir inanç ve hikayeler listesi var. Belki de zengin olursanız insan olarak değişeceğinizi, hedef olacağınızı ya da dostlarınızı kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz. Kendinize bu baskıyı kaldıramayacağınızı söylüyorsunuz ya da paraya zaten o kadar önem vermiyorsunuz. Pek çok insana böyle şeyler öğretilir. İncil paranın bütün kötülüklerin anısını olduğunu söylüyor. İncil'in aslında söylediği şudur: para aşkı, para arzusu, bütün kötülüklerin anısıdır. Ya da istifleyecek bir meta olarak paranın peşine düşülmesi. Püf noktası şu: kendinize geçmişte zenginlikle ilgili anlattığınız bütün olumsuz hikayeleri bir kenara bırakma zamanı geldi. Bilgisayar programcılığı dünyasında bir deyiş vardır. Giren çöp eşittir çıkan çöp. Zihniniz bir bilgisayar gibidir ama sadece kullandığı programlar kadar faydalıdır. Ve bu programlar en sık tekrarlanan düşünceleriniz ve en sıkı sıkıya tutunduğunuz inançlarınızdan oluşur. Çocukluğumuzdan bu yana taşıdığımız paranın neden kötü olduğu ya da neden para sahibi olacak kadar iyi olmadığınız yönündeki bilinçaltı düşüncelerinizden kurtulmak bu yüzden bu kadar önemlidir. Bilinçaltı mantıklı değildir. Ne istediğinizi ya da neyin sizin için en doğru olduğunu düşünmez. Ne yapmak üzere programlandıysa onu yapar. Aslında zihniniz bilinçaltınızda tuttuğunuz programlardan sapmanıza izin vermez. Parayla ilgili bu bilinçaltı düşüncelerinin doğruluğunu ispatlamak için ne gerekirse yapar. Seneler içinde kendi kendini sabote etme mekanizması olarak bahsettikleri bir mekanizmaya sahip olan pek çok danışanla çalıştım. Bu insanlar ne zaman bir şeyler yolunda gitse ellerine yüzlerine bulaştırmayı becerir gibiydiler. Bu duruma daima bilinçaltlarına yerleşmiş, başarılı olmalarına izin vermeyen inançlar neden oluyordu. Bana sadece sınırlayıcı inançlarını yeniden programlamalarını sağlamak düşer ve bir anda hayatları iyi yönde çarpıcı bir biçimde değişim gösterir. Örneğin para yaratmak konusunda iyi olan ama kalıcı servet yaratma çabalarını her zaman bir şekilde parasından neredeyse kazandığı hızla kurtulmanın yollarını bularak sabote eden bir arkadaşım var. Para konusundaki tavrına anlam veremezken bir gün bana annesine büyüdüğü zaman zengin olmak istediğini söylediği bir çocukluk anısını anlattı. Annesinin cevabı, "Bunu neden istiyorsun ki?" olmuştu. Zengin insanlar kalp krizi geçirir. Parasını elde tutamamasına şaşmamalıydı. Bilinçaltında çok para sahibi olmak, ölmek demekti. Unutmayın, bilinçaltı mantıklı değildir. Amacı yöneliktir ve bir numaralı amacı hayatta kalmaktır. Arkadaşım o ana dek bunun farkında olmasa da bu köstekleyici ve yanlış inanç etkiye açık olduğu bir yaşta bilinçaltına verilmişti. Para kazandığı anda bilinçaltı onu hayatta tutmak için o paradan kurtulma yönünde işlemeye başlıyordu. Sadece 20 dakikalık bir yeniden programlama sonunda çok fazla para sahibi olma sonucu kalp krizi geçirme korkusu geçti. Birkaç ay içerisinde arkadaşımın iş hayatı uçuşa geçti. Sadece bir yıl kadar sonra kendisi için yepyeni bir kariyer yaratmıştı. Ve rüyalarındaki hayatı yaşıyordu. Para konusunda eski programlarınızın bilincine varmak çoğu zaman onların gücünü ortadan kaldırmaya yeter.
Ek olarak birlikte hipnoz seanslarıyla bu inançları değiştireceğiz. Ama önce birlikte kültürel hipnozu çözelim. Yakın zamanda bir magazin gazetesi, "Tokatlamak isteyeceğiniz kadar zenginler" başlıklı bir yazı dizisi yayımladı. Bu dizi muhtemelen halkın para yaratma sanatında ustalaşmış insanlara öfke duyan kısmının görüşünü aynı tutuyordu. Bizlere sürekli olarak sınırlı miktarda zenginlik olduğu ve biz ne kadar çok şeye sahip olursak diğerlerinin o kadar az kalacağı söylendi. Kültürümüzde pis zengin ya da şişko kalantor gibi para sahibi insanlara karşı içten içe beslenen güvensizliğe işaret eden sözler duymak yaygındır. Bu tür kültürel hipnoz insanların para sahibi olmak ve zengin hayat sürmekle ilgili en büyük engellerinden birini yaratır. Nasıl insanlara dönüşeceklerini ve zengin bir hayata sahip olmak için nelerden vazgeçmek zorunda kalacaklarını düşünürler. Bazı insanlar ne pahasına olursa olsun para kazanma uğruna zamanlarını, sağlıklarını hatta ailelerini feda etmek zorunda kalacaklarına inanırlar. Bununla birlikte zengin olma tanımımızı çok para sahibi olmaktan kendi istediğimiz şekilde bir hayat sürmeye genişlettiğimiz zaman o fedakarlıkların hepsi çok gerçek dışı görünebilir. Vaktiniz olmazsa ne kadar paranız olursa olsun zengin olmazsınız. Sağlığınız yoksa hiçbir şeyiniz yoktur. Dünyadaki bütün paralar bir araya gelse size bir dakika daha ömür satın alamaz. Ve birkaç dolar daha fazla kazanmak için ailenizin sevgisinden vazgeçerseniz hayatınız sadece fakirleşir. Bununla birlikte yapmanız gereken tek fedakarlık şudur: sizden daha fazla parası olan insanlara beslediğiniz öfkeden vazgeçmeniz gerekir. Zenginliğe doğru yolculuğuma başladığımda diğer şeylerin yanında şuna inanıyordum: zenginler daha fazla zenginleşir, fakirler daha da fakirleşir. Ben kazanırsam başkalarının kaybetmesi gerekir. Birinin çok para kazanması için diğer insanları kazıklaması gerekir. Siz de kendiniz için benzer inançlar barındırıyor olabilirsiniz. Ama basit gerçek şudur: parası olan insanlardan hoşlanmıyorsanız onlardan biri olmanız zor olacaktır. Parası olan insanlara nasıl hınç beslediğimi fark edince bu olumsuzluğun bana kendi zenginlik arayışımda nasıl engel olduğunu da fark ettim. Döngüyü değiştirmem, parası olan insanlara otomatik ve bilinçsiz tepkimi yeniden programlamam gerektiğini anladım. Paralarını elde etmek için yaptıkları şeyden haz etmesem bile hıncıma zarar verdiğim tek insanın kendim olduğunu fark ettim. Hani derler ya, bir insana duyulan hınç zehri kendin içip diğer kişinin ölmesini beklemekten farksızdır. Önce basit bir yerine koyma sistemi kullandım. Ne zaman kendimi kafamın içinde bir başka insanın başarısı ya da serveti hakkında söylenirken bulursam derhal o düşüncelerin yerine o insana iyilik dilediğim olumlu bir düşünce getirdim. Başlarda tuhaf geliyordu ama her defasında kendi içimde biraz daha iyi hissettiğimi fark ettim. Sonra daha çarpıcı değişiklikleri daha hızlı yapmama imkan sağlayan bir teknik öğrendim. İstemediğim şeylere odaklanmak yerine zihnimi istediklerime, para kazanmaya ve etik ve keyifli şekilde zengin yaşamaya odakladım. Öğrendiğim, bugüne kadar uyguladığım haliyle şöyle. Şimdi sizlere uygulamanın tüm talimatlarını tek tek okuyacağım. Siz talimatları dinledikten sonra bir kere uygulamayı kendiniz için gerçekleştirin. Başarı ya da serveti karşısında öfke duyduğunuz birini düşünün. Zihninizde onun nasıl göründüğüne dair bir imaj yaratın. Saçları ne renk? Üstünde nasıl kıyafetler var? Yüzünde nasıl bir ifade var? Şimdi kendinize en olmak istediğiniz halinizle, gerçekten yapmak istediklerinizi yapabileceğiniz finansal zenginliklere kendi kafanıza göre yaşarken düşünün. Nasıl duruyor, nasıl gülümsüyor ve konuşuyorsunuz? Ne kadar mutlu ve özgüvenli görünüyorsunuz? O fotoğrafınızı öfke beslediğiniz kişinin fotoğrafının bir köşesine sığacak şekilde küçültün zihninizde. Şimdi fotoğrafları olabildiğince hızlı değiştirin. Öfke duyduğunuz kişinin fotoğrafı küçülüp köşeye büzüşürken kendi zengin halinizin fotoğrafı ekranı kaplayacak kadar büyüsün. Zengin halinizin büyüttüğünüz fotoğrafınızın büyük, parlak ve çarpıcı olduğundan emin olun. Zihninizi boşaltmak için bir an durun. Sonra aynı süreci en az 5 kere tekrarlayın. Her defasında yer değiştirmeyi daha da hızlı yapın. Seneler önce mutluluk ve göreceli zenginlik konusunda çok aydınlatıcı sonuçlar veren bir çalışma yapıldı. Katılımcılardan iki senaryo arasında seçim yapması istendi. İlk senaryoda onlara 90 bin dolar, arkadaşlarına ve meslektaşlarına da 80 biner dolar verilecekti. İkinci senaryoda ise onlar 100 bin ama arkadaşları ve meslektaşları 110 bin dolar alacaktı. Sizce insanlar hangisini seçmiştir?
Seçimlerini daha fazla paradan yana kullandıklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şaşırtıcı bir çoğunluk diğer herkesten çok olduğu sürece daha az parayı tercih etti. Parayı bu şekilde kişisel değer ya da statü ölçüsü olarak kullanmak fakir düşünmenin en sinsi halidir. Aksine zengin düşünenler parayı kendilerini daha iyi hissetmek için değil, daha zengin bir hayat kurmak için kullanırlar. Diğer insanların bir katkı sağlama, zenginlik yaratma kapasitesi karşısında kendinizi ne kadar rahat hissederseniz, sizin de aynı şeylere ulaşmanız o kadar kolaylaşır. Zengin düşünmenin tartışmasız anahtarlarından biri şudur: başka insanların zenginliği karşısında ne kadar rahat hissederseniz kendi zenginliğiniz de o kadar hızlı büyür. Parayla ilgili her türlü olumsuzluğu geride bırakıp düşünce ve eylemlerinizde hızlı zenginleşmenizi kolaylaştırmak için yapabileceğiniz son bir egzersiz var. Bu egzersizin adı daha zengin bir dünya yaratmak. Finansal açıdan mücadele verdiğine emin olduğunuz birini düşünün ve o kişiyi zihninizde zengin ve başarılı olarak canlandırın. Durumunun iyi olduğuna inandığınız birini düşünün ve onu zihninizde varlıklı ve başarılı olarak canlandırın. Bu iki canlandırmayı kendinizi temiz hissedene kadar istediğiniz sayıda insanla tekrarlayın. Hiçbir acıma ya da öfke duygusu kalmayana kadar tekrarlayın. Fakirliğin olmadığı ve herkesin hayatını kendi istediği şekilde yaşayabileceği kadar çok şeye sahip olduğu bir dünya hayal edin. O dünyada yaşamak size ne hissettirir? Kendiniz hakkında ne hissedersiniz? Başkaları hakkında ne hissedersiniz? Bu egzersizi ne kadar sık tekrarlarsanız servetiniz o kadar hızlı artar. Eğer beni hangi inançların engellediği konusunda emin değilsem diyorsanız, burada Batı dünyasında karışıklık genellikle kötü bir şey olarak kabul edilirken Doğuda dönüşüm ve değişime açılan kapı olarak saygı görüyor. İnsanın aklının karışması iyidir. Yeni fikirlerinizin eski fikirlerinize meydan okuduğunu ve yeni fikirlerin oluşması için alan yaratıldığını gösterir. Bu fikri bir köşeye yazın. Eğitimin sonuna geldiğinizde sadece bu fikrin daha çok netlik kazandığını değil, aynı zamanda eskisinden daha fazla özgürlük, mutluluk ve bolluk içinde yaşadığınızı göreceksiniz. İkinci bölümü bitirdik arkadaşlar. Üçüncü bölümle bir sonraki eğitim videomuza devam edeceğiz gelecek hafta. Sizi seviyorum. Lütfen bu video tarzını beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.